Selamlar, UFC 25'te yeni bir Rebuild bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Türk futbolunun efsane kulüplerinden birisi olan SS Eskişehirspor'u Nesini 3. Lig'den Süper Lig'e yükseltmeye çalışacağız. Eskisi gibi Süper Lig'de olmasını sağlayacağız. İnşallah başarabilirim. Çünkü çok sıkıntılı bir süreç olacak. Eskişehirspor biliyorsunuz önceki 2024-2025 sezonunda bölgesel amatör ligdelerde oradan çıktılar ve Nesne 3. Lig'e yükseldiler. Bu yıl Nesne 3. Lig'de mücadele ediyorlar. Şu an durumlarını bilmiyorum. Ne durumdalar hiçbir fikrim yok. Ama inşallah biz Eskişehirspor'u Nesne 3. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükseltmeye başarısını gösteririz efendim. Tabii ki de transfer bütçesine baktığınızda sonrasında finansal durumlarına baktığınızda çok kötü. Ama tabii ki de ben bunu yükseltmem için kendime kulüp devri basacağım. Mecburum çünkü kulüp devri basmaya. Bu bütçeyle pek başarabileceğimi zannetmiyorum zaten. O yüzden kulüp devri basarak bakalım ne kadar Eskişehirspor'u üstlere taşıyabileceğim. Tabii ki de bunu yaparken abartmamaya çalışacağım. Transferleri daha çok böyle kendi ligimizde takılan Nesne 2. Lig'den, Trendyol 1. Lig'den, Süper Lig'den falan oyuncular almaya çalışacağım. Bir kadro kurmaya çalışacağım. O zaman bölümümüz başlasın. Evet, öncelikle Eskişehirspor'un size kadrosunu göstermek istiyorum. Lakin şöyle bir durum var. Yani kadro gerçek değil, açık konuşmak gerekirse. Haliyle de gördüğünüz gibi overall'lar yerlerde ve haliyle fazlasıyla transfer yapmamız gerekiyor efendim. Bazı gerçek oyuncular buraya gelmiş, Gölbaşı falan filan. Gördüğünüz üzere efendim bir kadroya el atmamız lazım. Bayağı bir lazım. 48'ler falan görüyorum, gördüğünüz üzere 49-50'ler. Bunlarla bizim üst lige çıkmamız imkansız gibi bir şey. Dediğim gibi Nesine 2. Lig, sonra Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig'den oyuncular almaya çalışacağım ki birazcık gerçekçiliği de kaçırmak istemiyorum, açık konuşmak gerekirse. Hani kalkıp büyük transferler de yapabiliriz ama olay kaçar diye düşünüyorum. İleriki zamanlarda yükselme aşamasında bir sıkıntılar yaşarsak artık devreye büyük oyuncuları sokarız diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. Haydi bakalım transfer merkezine doğru geçelim. Evet, transfer merkezimizde oyuncularımız bu şekilde gördüğünüz üzere. Bodrumspor'dan Diego Souza. Sonrasında Batuhan Şen, Galatasaray'da forma şansı bulmadığı için Batuhan Şen'i almayı düşündüm kaleci olarak. Sonrasında Kilema var Hatayspor'dan. Bokele var Göztepe'den. Sonrasında Bünyamin Balcı var Antalyaspor'dan. Ardından Furkan Boz Erbağspor'dan. Omar İmeri Bodrumspor'dan tekrardan. Sonrasında Ovası Frimpong düşündüğüm isimlerden biri sol bekte. Berat Özdemir Başakşehir'den. Görkem Sağlam Hatayspor'dan. Sonrasında Matondo, o da Hatayspor'dan. Deniz Göztepe'den. Rui Pedro Hatayspor'dan. Wilks Pendikspor. Ballet Antalyaspor. Mesaudi Bandırmaspor. Strandberg, o da Hatayspor'dan ve Ivan Sedrik düşünüyordum Vanspor'dan ama onu almışlar herhalde. Ivan Sedrik'i katmış herhalde. Bu kiralık olduğu için belki gelmeyebilir bu arada. Onu da altını çizeyim. Diğerleri hep herhalde giyiyorlar formaları. Kendi formalarımı giyiyorlar diye de bir göz atmam lazım. Sanırım o Ivan Sedrik kiralık olduğu için pek gelmeyebilir. Onun yerine alternatif bir santrafor bulmam gerekebilir. Bu şekilde bir bayağı listemiz uzun, gördüğünüz üzere. Bu oyuncuları transfer edeceğiz ve ardından da yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki de birçok transfer gördüğünüz üzere. Umarım hepsiyle bir anlaşma sağlarım. Ben şimdi bu kadar oyuncuyu işte şöyle anlaştık böyle anlaştık diye size o kısımları göstermeyeceğim. Çünkü çok uzun sürecek. Uzun sürmemesi için direkt transferleri gerçekleştirdikten sonra takıma ekleyip bakın böyle transferler gerçekleştirdik diyeceğim. Ben bir transferler yapayım, geliyorum. Evet, şu zamana kadar yaptığım transferleri göstereyim size. Bütçeleriyle birlikte. Bazılarıyla anlaşamadık. Tekrardan biraz ilerleteceğim. Sonrasında yeniden bir anlaşma sağlayacağım. Bunun dışında serbest oyunculardan da oyuncular buldum serbestlerden. Onlarla da anlaşma sağlayacağım. Diego Souza'yı getirdik. Gördüğünüz üzere burada zaten
aldığım değerler gözüküyor. Şöyle göstermiş olayım. Yömi bazı geldi. Omar İmeri, Frimpong, Berat Özdemir, Matondo, Wilks, Balet, Mesaudi ve Strandberg'i getirmiş oldum efendim. Bunun dışında direkt size transfer merkezinden de göstereyim. Rui Pedro'yla anlaşamadık. İlerleteceğim, belki anlaşırız. Sonrasında Görkem Sağlam, Furkan Boz, Kilanma ve Batuhan Şen'le anlaşamadık. Bu arada şu yukarıya gelip şuradan göstereyim dedik. Burada bayağı bir iyi oyuncular var. Serbestlerde Tolga Arslan, tanıdığımız bir isim, Ryan Abid, Akram Hafif, birçok kişi tanıyordur bu oyuncuyu. Her FC oyunlarında serbestte takılıyor bu adam. Bakayoko gördüğünüz üzere. Sonra Butoba, Kamara, bu arada isimler de bayağı hani tanınmış isimler var. Emre Deniz, Daniel Amartey mesela, Arteaga, Barinov, Salsares, Ciku şeklinde gördüğünüz üzere efendim. Ben bunlarla da bir anlaşma sağlayacağım. Sonrasında duruma göre bakarım. Belki bu oyuncuları almam. Ama Batuhan Şen'i almayı düşünüyorum. Kaleci eksiğimiz var. Ama diğerlerinde belki buralarda birçok mevki var çünkü. Mesela stoper, aşağıda stoperle anlaşamamışım mesela. Mesela var. Şimdi daha iyisi var. Ciku mesela 79 Klame'ye göre. Gördüğünüz üzere efendim. Ben bir serbestlerle de anlaşayım. Duruma göre bakarım artık. Evet, o transferleri yaptıktan sonra en son size bundan sonrasında takımın en son halini göstereceğim. O zaman ben yine transfer yapmaya gideyim. Evet, transferlerimizi gerçekleştirdik efendim. Size zaten bazı oyuncuları göstermiştim. Diğerlerinde sadece Batuhan Şen'e 1 milyonuna verdim. Aslında daha ucuz alabildim ama 1 milyon vererek onu öyle kapattım. Sonrasında diğerleri de zaten serbest oyunculardan oldu. Şu şekilde size göstereyim. En son transfer ettiğim isim de Barco. O da serbest oyunculardan. Merkez ofansif orta saha yok diyerekten yedeğinden. O yüzden onu aldım. Bayağı ilk 11'i ve yedekleri hallettik. Rezervlerde de 3 tane oyuncumuz var gördüğünüz üzere transfer ettiğim. Bu şekilde bence rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum bir üst lige. Nesne 2. lige çıkarız. Trendyol 1. ligde de mücadele ederiz eğer başlarına bir şey gelmezse diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur diyorum ve artık simülasyona doğru geçelim isterseniz. Simülasyona, yani sezon sonuna geçmeden önce efendim ilk önce bir bakalım. Grupta hangideymişiz? Grup 2'deymişiz. Mücadele edeceğimiz takımlarda bu şekilde gördüğünüz üzere efendim. Ziraat Türkiye Kupası falan var. Ziraat Türkiye Kupası'nı pek oynayamayız diye düşünüyorum ama ligden çıkarız inşallah diye tahmin ediyorum. Bu arada aldığım serbest oyuncuların yaşları büyük olduğu için genelde bazıları 1 yıllık ya da 2 yıllık falan kalacak bizde. O yüzden o kadar da çok iyi bir kadro oluşturduk diyemem. Yine de tabii bizi toparlayacak kadro var elimizde ama yeterli değil büyük ihtimalle. Çünkü ayrılacaklar yüksek ihtimalle çoğu bu sezondan sonra. O yüzden yine bizim bir kadroya el atmamız gerekecek. Ama şimdilik bence Nesne 2. lige yükselmemiz için yeterli kadro diyorum. Ve sözü uzatmadan sezon sonuna doğru geçiyorum efendim. Haydi sezon sonuna doğru geçelim. Evet, geldik sezon sonuna. Ben de merak ediyorum ne olmuş ne bitmiş diyerekten efendim. Ligden çıkacağımızı düşünüyordum zaten. Bu arada diğer grupları göstereyim. Grup 4'te Karşıyaka Spor çıkmış. Grup 1'de Ayvalık Gücü Belediyespor. Grup 2'de biz çıkıyoruz. Grup 3'te de Tokatlı Belediyespor ve Grup 2'ye geldiğimizde Eskişehirspor 30 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik, 5 kere de mağlup olmuş bu takım. 70 atılan golle karşısında 40 gol görüp 33 avarajda 67 puanla bir üst lige yükselmişiz hocam. Bu iyiydi. Ziraat Türkiye Kupası'na geliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finaller var. Biz çeyrek finali görmüşüz. Beşiktaş'a kaybetmişiz. Bunun dışında bir de benim kadroma bakmak istiyorum. Kadro birbirleriyle takım kimyası uyuşturmuş mu? Uyumluluk var mı bakacağım. Pek uyumluluk yok gördüğünüz üzere. Hatta sol açığımız niye sol açık? Oğlum sol açığımız kaybolmuş bizim. Sol açık. Aynen sol açık. Sizlere ömür. Nereye gitti acaba? Ekrem Afif. Burada biri daha vardı. Sol açık aldığımız oyuncu ama Polat girmiş onun yerine. Gitmiş. Bir de var ya diyorum ki bak diyorum. Bu oyuncuları satma diye teklifleri engelliyorum.
inatla satıyor herhalde. Simülasyon kendi kendine. Ben de dokunamadığım için yapacak bir şey yok. Kadronun içine etmişsiniz. Helal olsun. Valla getirdiğim oyuncuları gene sattınız mı la siz? Herhalde satmışlar ya. Ben bayağı bir oyuncu getirmiştim. Onlar da gitmiş. Herhalde. Tam anlamadım ama. Yani sol açığımız niye kayboldu onu anlamadım. İlginç. Ekrem Hafif de zaten 1 yıl mı 2 yıl mı ne oynayacak. Sonra ben gideceğim dedi. Anlaştığımızda da. Neyse sezon bitti. Artık ikinci yarısında bir üst lige çıktığımızda transfer yapacağız. Yapacak bir şey yok. Evet, Nesne 2. lige geldik efendim. Benim kafama sonradan dank etti. Sol açık sadece Ekrem Hafif'i almıştım. Ardından da transfer o sol açığa yaptım zannediyordum ama yapmamışım. Ve ilk 11'de daha çok şey oynatmışım. Bizim hani onu nasıl gözden kaçırdım bilmiyorum. Çok transfer yapınca mevkileri ona bunu falan filan ayarlarken yanlış yapmışım. Orta sol açıkta Eskişehirspor'da olan düşük overall'lı birini tutmuşum. Ben de diyorum ki oradaki kayboldu gitti. Hani niye sattınız oradakini diyorum. Sonradan kafama dank etti. Yani sol açık almam gerekiyor. Ekrem Hafif zaten gidecek bildiğim kadarıyla. O yüzden bizim bir sol açık falan transfer yapmamız gerekiyor. Kadroya da bakacağız tabii ki de biraz sonra şimdi de. Şimdi ben Nesne 2. Lig'de beyaz gruptaymışım. Bu arada şöyle göstermek istiyorum grubumuzu. 19 takımlı bir mücadele vereceğiz. Şimdi ben kadroya bakacağım sizlerle beraber. Ne var ne yok görmek istiyorum kadroyu. Ekrem Hafif var. Bir yıl daha bizimle oynuyor herhalde. Sonrasında yok. Ben dediğim gibi sol açık almadık. O yüzden bir sol açık transfer yapmamız gerekiyor. Bakayım. Santrafor'dan da gitmiş herhalde. Santrafor oyuncusu da gitmiş bilmiyorum. Ekstra bir santrafor oyuncumuz vardı diye hatırlıyorum bilmiyorum. Oyuncuların birçoğu zaten gitmişler. Bir santrafor almamız gerekiyor. Şöyle düzelteyim de mevkilerini. Ona göre bakmam gerekiyor çünkü stoper sağ bekimiz de yok. Sağ bek dışında santrafor, ekstra santrafor lazım bize. Bir de sol açık lazım. Şu an gözüme çarpan başka da MLO'muz var. Gitmiş herhalde ya. Neydi onun adı? Berat Özdemir terk etmiş bizi büyük ihtimalle. Aynen Berat Özdemir gitmiş. Halbuki 4 yıl mı 3 yıl mı ne anlaşmıştım adamla ama terk edip gitmiş. Ayrılmak istemiş demek. İlginç. Bir de merkez defansif orta saha alalım diye düşünüyorum. MO falan da alırım herhalde. Aynen merkez ofansif orta sahamızda yok. Yine bir mevki bozulması yaşamışız. Anlaştığım oyuncular da terk edip gitmiş. Çok ilginç aslında. Anlaştığımız oyuncular niye terk edip gidiyor anlamıyorum. Anlam veremiyorum ama olmuş artık yapacak bir şey yok. Evet hepsini serbest oyunculardan seçtim bu arada. Santrafor gençti sanırım aynen 19 yaşında bir 70'genlik bir oyuncu var. Hem yedek olabilir rotasyon içinde gayet iyi. Sonra sol açığımız var. 26 yaşında genelde gençleri buldum hep. Yine sol açık 17 yaşında gördüğünüz üzere. 27 yaşında 17 yaşında sağ bek. 21 yaşında 26, 29 ve 17 yaşında bence gayet iyi. Bunlarla anlaşıp yine bir transfer sana bunları yaptıktan sonra gene bir üstüne eklememe gerek kalmayacak sanırım. Çünkü şöyle bir durum var. Ekstra olarak mesela sağ açığımız var. Ekstra bir daha bir sağ açık takviye ediyoruz takıma. O yüzden bir daha bir transfer yapmamıza gerek kalmadan direkt sezon sonuna gideriz. Bence bunları aldığımızda da kadroda direkt çıkarız hem de bütçeden fazla para çıkmayız. O yüzden mantıklı. Ben şimdi bunlarla anlaşıp geliyorum. Evet yine de göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bu oyuncuları serbestlerden çektik hocam. Hem de daha çok para çıkmadı. Daha iyi oldu. Kulübümüzde biraz daha para kaldı. Hem de mevkilerimizi az çok yine de rotasyon şeklinde hem de doldurmuş olduk. Transferler sonunda kadromuz bu şekilde oldu. Gördüğünüz üzere ekstra olarak eklediğimiz oyuncular Alvarado getirdik. İlk 11'e koydum. O var gördüğünüz üzere. Ekrem Hafif zaten bu yılın sonunda gidecek. 12 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Sözleşmede uzatmıyor zaten. Sonra baktığımızda da Arroyo'yu getirdik. Sonrasında Abifade, ardından Cordova'yı görüyorsunuz. Barboso'yu çektik. Ve bu şekilde bir durum oldu. Arce var mesela sağ bek. Arce'yi de çektik.
Bokele ile mesela RG'yi değiştirip şöyle stoper, en azından sağ bek mevkisinde şey yapmış oluruz. Kadro bu şekilde oldu. Gördüğünüz üzere efendim. Hatta bizim şeyi de şöyle gerçek oyuncuyla şöyle yukarıya doğru atalım. Şimdi kadromuz gayet iyi oldu. Bence bu kadro mevkileri de yerleri de var. Bence bu kadro hocam ilerleyecektir diye düşünüyorum. Yine zaten Ziraat Türkiye Kupası ve ligde ilerleyeceğiz. İkinci ligden çıkacağını tahmin ediyorum. İnşallah da çıkarız. Ne yapıyoruz? Tabii ki de sezon sonuna gidiyoruz. Bakalım sezon sonunda ne olmuş ne bitmiş. Mayıs'ın kaçında biteceğimiz sezon. Tam da Mayıs'ın 8'ine tam şey koymuş. Nisan bayağı doluymuş. Ben de niye koydunuz o tek bir maçı Mayıs'ın dedim. Mayıs'ın 9'un 8'inde son maç oynanıyor. Biz 9'una geçeceğiz. Sezon sonuna geçeceğiz ve bakalım kurduğumuz takım nesini ikinci ligde başarılı olup bir üst lige çıkacak mı? Bana kalırsa başarılı olacak, çıkacak ama tabii yanılabiliriz. Her an her şey olabiliyor simülasyon içinde. Yeni gelen oyunculara da tekliflerini engelledim. Gitmeyin, siz bir yere ayrılmayın dedim. Olabildiğince takviye de yaptım. Haydi bakalım sezon sonu gidelim. Ne olmuş ne bitmiş sezon sonunda görelim. Evet, geldik sezon sonuna hocam. Bakalım ne olmuş. Şöyleyiz, bakın yukarıdaki yönetimde. İnşallah çıkmışızdır, yükselmişizdir. Ligi ikinci sırada bitirmişiz. Yükselme playoff. Bu arada yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda gördük final. Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaymış. Tamam, doğru. Playoff'larda playoff 2. Allah Allah. Doğru gidiyorum. Şu an bizim playoff'umuz yok mu? Biz playoff'un biz ikinci çıktığımız için direkt yükseldik herhalde. Üçüncü oynuyor değil mi? Biz direkt yükseldik büyük ihtimalle. Ben ikinci sırada olduğumuz için büyük ihtimalle ligden şey olmuşuzdur diye düşünüyordum ama direkt çıktık diye düşünüyorum. Kırmızı Kurt'ta Muğla Spor'la Fatsa Belediye. Biz de Pendik'le ikimiz beraber ligden çıkmışız. Pendik Spor 81 puanla şampiyon olmuş. Biz ikinci sırada lige yükselmişiz. Ama yükselme playoff'ları yazıyor bende. İkinci de çıkıyor diye biliyorum ya, bilemedim. 36 maçta 21 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet alıp 69 attığımız golde kalemize 40 gol görüp 29 savaşta 72 puanla bir üst lige yükseldik diye tahmin ediyorum. Çünkü burada yükselme playoff'larında bizim gözükmemiz lazım. Biz burada yokuz. Yani öyle düşünüyorum, en azından öyle tahmin ediyorum. Çünkü bilmiyorum alt liglerde nasıl bir durum işliyor. O yüzden bir fikrim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Afif 80 olmuş. Şu Afif'e yine ben bir sözleşme görüşmesi göndereyim. Kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Bakacağım. Çoğu oyuncumuz da duruyor zaten. Yani bu kadroyla da bir üst lige yükseldik diye düşünüyorum inşallah. Ben biraz ilerleteyim. Bakayım duruma göre. Çünkü bilmiyorum. Yani şu an bir fikrim yok. Çıktık diye biliyorum ama Ciku da ayrılıyor, doğru. Ciku da artık, o da sözleşmesi bitmişti. Şöyle de tahmin ediyordum, diyordum acaba bir hani böyle Türkiye Kupası'nda turlar olur da siz katılmazsınız, sonraki turlara katılırsınız ya, o şekilde bir şey olur diye düşünüyordum ve o şekilde olmuş gerçekten de. Biz yükselme playoff yarı finalindeyiz ve Mersin İdman Yurdu'yla maç edeceğiz efendim. Bu arada Akram Afif'le de 3 yıllık daha sözleşmemizi uzattık. Sözleşmeyi kabul etmiyordu, yenilemek istemiyordu ama yaptık. Ciku da ayrılacak. Şimdi Mersin İdman Yurdu Eskişehirspor maçına geçelim. Her şey bu ana bağlı hocam. Lütfen geç. Lütfen. Mersin İdman Yurdu da zorlu bir rakiptir. Lütfen geç. Eskişehirspor lütfen. 2-1 geçiyoruz. Hele şükür. Evet, yarı finalde en azından 2-1 kazanıyoruz. Bunun ikinci ayak maçı var mı bilmiyorum ama şöyle inelim aşağıya. Akram Afif 61'de 1-0 önde kapatmışız. Aydemir 78'de denge getirmiş ve 85'te tekrar Afif çıkmış ortaya. Sözleşmeyi yenilince Afif kendine geldi. Mutlu oldu çocuk. Çocuk mutlu oldu. Seviyor çünkü Eskişehirspor'u. Evet, geldik ikinci ayağına. Deplasmanda kazanmıştık ama evimizde inşallah yine bunu devam ettiririz. Akram Afif'le geçmiştik biliyorsunuz. Lütfen şu ikinci ayağa da geçelim diyoruz. 1-1 kalıyoruz ama yine de başarılı oluyoruz. Afif yine çıkmış saniye 4'te 60 golünü. Sonrasında İsa 74'te beraberliği getirmiş ama toplam skorda 3-2 kazanmasını biliyoruz. Zorlu bir rakip biliyorsunuz Mersin İdman Yurdu.
En azından yarı finali geçmiş playoff'ta. Şimdi finale doğru geçelim. Evet, geldik hocam. Adana 0-1 ile artık playoff finaline yükselmek istiyoruz. Ne olur, o kadar çaba veriyoruz. O kadar sezonu ilerletiyorum. Kaç saattir başındayım. Lütfen geçelim. Hızlı simüle ediyoruz. Of, 1-0. Vallahi zorla geçtik. Golü atan kim? Golü atan ikinci yarıda atmışız. Barko 60-63'te ve bir üst lige, yani Trendyol 1. lige tekrardan yükseliyoruz ama sıkıntılar çok. Bizim kadroya bayağı bir iyi genli oyuncular almamız lazım efendim. Yoksa bu iş yaş gibi duruyor. Evet, Trendyol 1. lige geldik artık. Burada çok fena bir şekilde artık genli oyuncular falan almayı düşünüyorum büyük ihtimalle. Çünkü hedefimiz Süper Lig'e yükselmekti ve bunu da başarmak istiyoruz. Ve size bu arada Trendyol 1. liginde takımlarını tek tek göstermiş olayım. Bu şekilde olmuş gördüğünüz üzere. Takımdan ayrılanlar var bu arada. Biz de hemen bir kadroya bakmak istiyorum. Bakalım. Kadromuz bu şekilde gördüğünüz üzere. Ciku daha gitmemiş. Ayrılıyordu aslında Ciku ama. Çünkü daha duruyor. Ciku gidecek ama. Şimdi bizim iyi bir transfer yapmamız gerekecek büyük ihtimalle. Bayağı bir azalmışız. Baksanıza. Oyuncular falan gitmişler teker teker. Artık iyi bir genli oyuncular almayı düşünüyorum. Aslında böyle de çıkabiliriz diye de düşünmüyor değilim. Ama yine de böyle bir bilindik isimler alayım mı diye de düşünüyorum. Ne yapalım bilmiyorum. Ama bir transfer merkezine geçelim. Ben bir bakayım duruma göre. O mevkilere göre bir bakayım. Sonrasında bakın bu transferleri yapacağız diyeyim. Ben de kararsızım şu an. Gerçek oyuncular alalım mı yoksa şansımızı bu takım üzerinden deneyelim mi? Bu da çıkabilir mi bilmiyorum ama biraz kararsızım. Bakalım, olmadı bilinen oyunculara takviye edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Else transfer merkezini şöyle göstermek istiyorum. Romhane diye bir oyuncu var. Romhane'yi aslında serbestlerdeydi ama Sunderland anlaşmış, sanırım onu alamayacağız gibi gözüküyor. Daha bir şey ilerletmedim. Nasıl oluyorsa anlaşmışlar. Ben durdursam bile saat zaman mı geçiyor arkadaşlar, anlamadım ki. Hiçbir şey ilerletmediğim halde, gün falan ilerlemedim zaten. Adam serbestlerdeydi, Sunderland'le anlaşmış gözüküyor şimdi. Kinezevic var, gerçekten hızı güzel, 20 yaşında santrafor. 86 hızı var, güzel, yaşı da genç, o yüzden onu düşünüyorum. Overall da güzel, kendi de güzel, 78 overall. Sağ beke tanıdık bir isim Kaan Ayhan, sağ bek almayı düşünüyorum. 71'lik ve 70 var ama 75 Kaan Ayhan, yazan defans sağlam tutmaya çalışacağım ve Leo Duarte'yi düşünüyorum çünkü Ciku gidecek. Ciku yerine de Leo Duarte'yi almamız mantıklı olacak. Yaşı 30 ama bir yıllık falan en azından bizi bir üst lige çıkarması için yeterli olacak. Diğer kadroya baktığımda da kadroda oyuncular var. Yani kötü de değil kadromuz, aslında çıkabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ama bunda bir ara transfer dönemine geçeceğiz. İlk önce ligin ilk yarısına bakacağım. Eğer toparlayamıyorsak artık bayağı bir bodoslama dalacağım transferlere ama şu anlık bozmayayım. En azından hani büyük isimleri getirip bozmak istemiyorum. Gerçekçi şeklinde gitmek istiyorum. Bu şekilde bir tablo var gördüğünüz üzere transfer merkezinde. Ben bu transferleri yapayım, sonrasında da geleceğim. Evet, 3 tane transfer yaptım. Merkez ofans orta saha alacaktım. Sonrasında anlaşamadık. Ben de gerek duymadım artık. Zaten varmış zaten bizim yedek bir tane daha. Ekstra olarak rezerve de oynayacak bir merkez ofansifimiz yok. İnşallah bir durum olmaz. Leo Duarte'yi aldım. Biraz Leo Duarte bana pahalıya patladı. Açık konuşmak gerekirse. 30 yaşında biri için bu kadar yani vermem biraz tuhaf oldu tabi ama bir türlü anlaşamadım. Gerginlik arttı. En sonunda dedim artık en makul ucuza getirebildiğim kadar getirdim. Sonrasında Kaan Ayhan gördüğünüz üzere 2.7. Kaan Ayhan orta seviyelerde, iyi fiyat ya, çok da kötü değil. Knezevic bonservissiz, gerçekten de iyi bir oyuncu ve güzel, hızı çok iyi, 20 yaşında, gerçekten de büyük bir katkı sağlayacaktır tabii ki de takıma. Takımın son halini size gösteriyorum ve ya Allah bismillah diyeceğiz efendim. Artık her şeyi yaptık gördüğünüz üzere. Artık iş biraz da simülasyona kaldı, takıma kaldı.
Güzel aslında bu zamana kadar hafif 80 oldu. Barco 81. İleride Arroyo var gördüğünüz üzere. Arroyo 71. Hatta bizim yeni getirdiğimiz hızlı oyuncuyu oraya 78'i koyalım. Sonrasında gördüğünüz üzere Camara'mız 81. Saceres'imiz 81. Ciku daha gitmedi. Ciku gitmesi lazım ama gitmedi. Giderse yerinde ekstra olarak Duarte'yi düşünün 78. Gerçi Barinov da var. Barinov'u da alabilirler. O giderse de zaten gördüğünüz üzere ekstra olarak stoperimiz daha var. Sol bekimiz de var. Sağ bekimiz de var. Sağ beke Kaan Ayhan'ı getti 75. 77'lik sol bekimiz var. Kalecimiz 73. Valla olacak gibi düşünüyorum. İnşallah durumlar olur diyorum. Söz uzatmıyorum efendim. Ne yapıyoruz? Ligin ilk yarısına Ocak 1'e geliyoruz. Ocak 1'e gelip bakalım ne olmuş ne bitmiş görmek istiyorum ara transferde. İnşallah düşündüğüm gibi olur ve buradan da çıkarız diye düşünüyorum. Haydi bismillah diyorum, o kadar uğraştım. Kaç saattir şu an videoyu çekiyorum efendim. Kaç dakikadır, daha doğrusu saat oldu, hatta 1,5 saattir falan bunun başındayım. O yüzden yükselmek istiyorum, ne olur yükselelim. Evet gelin haydi ligin ilk yarısı Ocak 1'e doğru geçelim. Evet geldik ligin ilk yarısına. Ne olmuş ne bitmiş ben de bilmiyorum. Türkiye Kupası'na yolumuza devam ediyormuşuz. Bu arada Ankara Gücü'nü 4 yenmişiz. 5. turlarda da Şiran Yıldız'la eşleşmişiz. Birincilikte ne olur yüzümüz gülsün. İkinci sıradayız. Göztepe birinci. İkinci biziz. 20 maçın sonunda 14 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet almışız. 44 atılan golde kaleci 25 gol görüp 19 savaşta 43 puanla ikinci sıradayız ligden. Ama bizim tabii ki de bir el atmamız gerekecek mi bazı şeylere, bakalım. Çoğu oyuncu halinden memnun değil. Eksili şekilde oynuyor. Bir oyuncumuz terk etmiş herhalde, gitmiş stoper. Şey gitti. Ciku gitti, doğru. Ciku gitti. Ciku gittince de tabii ki Duarte'ye getirdik. Duarte de çok mutsuz anasınız. Allah'ım yarabbim. Ya arkadaş nasıl bir şeydir? Duarte getirdik sen zaten bir şey oyuncağın niye mutsuzsun ya? Anasını satayım. Niye böylesiniz siz kardeş? Niye böylesiniz? Anlamıyorum yani. Yani çok ortada bırakıyorsunuz beni. Kaan Ayhan da artı vermiyor. Kaan Ayhan niye artı vermiyorsun mesela? Neden? Yani neden vermiyorsun? İlginç, transfer yapmama gerektiren bir durum var mı diye şöyle düşünüyorum ama sanırım pek yok gibi. Kaan Ayhan tabi yaşı gereğiyle 75'te 74'e düştü. Yani şu anlık yok gibi ama bilmiyorum. İlginç bir kadro ve bakışıyoruz, düşünüyorum acaba ne olur ne biter diye. Evet yine bir para bayılmamız gerektiğini düşündüm ve para bayılacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Hızı iyi olduğu için Aarons'u düşünüyorum. Aarons'u düşünüyorum efendim. 80'de hızı var. Gayet iyi. Çünkü bizim eksilerde mutsuz, çok mutsuz. O yüzden onu değiştireceğim. Kvadara mıydı? Kvadrata mıydı? Neyse işte bizim Kabanda mıydı? Neydi? O mutsuzmuş. Eksi veriyor. O yüzden değiştireceğim. Sonrasında hızlı yine bir oyuncu var. Gördüğünüz üzere sağ açık. Bunu direkt ilk 11'de koyabiliriz. 88'lısı var. Adingra'yı görüyorsunuz. Sonrasında yine bir sağ bek oyuncusu, 91 hızı var. Abdülhamit diye. Bu şekilde 3 transfer yapacağız. Bize pahalıya patlayacak ama en azından olduğu kadar. Aslında Aronson'u yedek olarak oynatmış olacağız. O arkadaşı da artık rezervlere atacağız. Niye mutsuzsa bilmiyorum. Forma şansı da buluyordur az çok ama mutsuz. Bize ikide bir maliyet çıkarıyorlar hocam ya. Evet 2 transfer yaptım. Biri Arroyo'yu görüyorsunuz sağ bek. Chelsea'deki çok iyiydi. Aslında 91 hızlı, hem de yaşı da gençti ama bırakmadılar, vermiyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Sağ açığa da Adingra'yı aldım. Artık yapacağım bir şey yok. Şu merkez ofansifi almadım artık. Cordova devam etsin. Cordova mı neyse. Devam etsin. 77 geldik. Yapacak bir şey yok. Artık çok da üstünde durmayacağım. Ve sezon sonu doğru yavaş yavaş geçeceğim efendim. Artık vallahi artık olursa olur, olmazsa olmaz, yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi tekrardan dile getireyim. Elinden geleni yaptım saatlerce. Şu an bu Rebelton
çekiyorum. Çok uzun sürüyor haliyle. Alt ligden üst lige çıkasıya kadar gidebilir. Zaten simülasyonlar çok uzun sürüyor. Transfer görüşmeleri çok uzun sürüyor. Birazcık da sıkıldım açık konuşmak gerekirse. Artık çıksın bir zahmet diyorum. Sözü de uzatmıyorum. Haydi sezon sonuna doğru geçelim. Evet, sezon sonuna gelmeden önce Sebastian Cordova'yı yolladık hocam. Gitmek istiyorum, bana ne dedi, defolup gitmek istiyorum dedi abi. Bana dedi ki istemiyorum bu takımı, istemiyorum. Biz de yolladık. Haliyle 11.100'e yolladık. Piyasa değeri zaten 10 milyonmuş. Çok da önemsemedim. Ne yaptık? Gittik hocam. Pahalıya bir transfer attık. Mecburi artık. Almada'yı aldım. Almada'yı da 46 milyona mı aldım? 46'ya aldım herhalde. 46 milyonu aldım. Yolladık Cordova'yı. İyi oldu. Kurtulduk Cordova'dan. En azından oldu ama bu sefer de Bakayoko diyor ki ben mutsuzum diyor. Eksiye oynayacağım diyor. Oynarsan oyna artık. Bana ne? Sıktınız artık. Şimdi sezon sonuna geçebiliriz. Artık sezon sonunda ne olmuş ne bitmiş görelim. En azından sağ bek, sağ açık ve merkez ofansif orta sahamızda biraz daha güçlendirmiş olduk. Güzel olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna gidelim. Artık şampiyon olup bir üst lige çıkalım artık. Yeter. Hocam geldik sezon sonuna. Artık bilmiyorum. Kıpkırmızıyız. İnşallah çıkmışızdır diye temenni ediyorum. Çıkıyorum hocam. Çıkmışız şükür. Lider olarak çıkmışız hocam. 38 haftanın sonunda 30 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet, 84 atılan golde kalırsa 34 gol görüp 50 avarajda 92 puanla bir üst lige çıkmışız hocam. Yani Süper Lig'e tekrardan yükselmişiz. Türkiye Kupası'nda Göztepe almış. Bu arada çok uzun bir zamandır gerçekten de kayıtın üstündeyim. Üstte işte dediğim gibi transferleri yapmak, sonrasında oyuncuları getir, onlarla görüş, ardından simülasyon. Zaten FC 24'te mi başladı bu? FC 24, 25, 25'te mi başladı yoksa? 25-26 zamanından 24'te yoktu herhalde. 25-26. Hani öyle bir simülasyon ilerliyor ki tek tek çık bayağı bir zaman geçiyor. Bu da bayağı bir zamanımı alıyor. Haliyle kayıt başındayım. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Beynim ağrıyor şu an. Zevkli, bir yandan zevkli ama gerçekten alt ligden üst lige çıkarsa kadar bak şakasız 2 saattir kayıtın başındayım. Yani gerçekten de yoruldum. Artık çıkması için hani o yüzden dua ettim. Artık çıksın ya, yükselsin. Ben başarılı olalım. Başarılı olsun istiyorum. Şükür ki çıktık hocam. Bu şekilde de bir tablo oluştu artık sezon sonunda Süper Lig'e yükselmiş olduk efendim. Şimdi ben Süper Lig'e geleceğim. Süper Lig'de de hiçbir şey yapmayacağım. Transfer yapmayacağım. Süper Lig'de de bu takım kalırsa tabi kalırsa, gidenler olmazsa kalırsa hocam, bu takımla da bir Süper Lig'i yapacağım. Sezon sonuna geleceğim. Şampiyon olmuş mu olmamış mı orada görmüş oluruz. Bu da ekstra bonus bölüm olur. Evet, Kara Şimşekler SS hocam artık Süper Lig'de tekrardan yeniden Süper Lig'de gördüğünüz üzere ve Süper Lig'de mücadele verecek takımları da tek göstermiş olalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir tablo oluşmuş durumda. Kaçıncı yıldayız bu arada biz ya? Kaçıncı yıl sezonu? 2028-2029 sezonundayız ve gördüğünüz üzere Eskişehirspor tekrardan yeniden Süper Lig'de efendim. Benim amacım zaten Süper Lig'e yükseltmekte. O yüzden burada videoyu sonlandıracağım ama bonus içerik olarak da devam edecek. Takım yönetimi de şöyle göstermiş olayım efendim. Takım yönetimimiz de bu şekilde. Oyuncuların ayrılmışlar mı hiçbir fikrim yok. Varlar mı yoklar mı hiçbir fikrim yok. Şöyle hatta ben dizerek anlarım. Büyük ihtimalle bir oyuncu gitmiş herhalde. Çünkü böyle bir diziliş olduğuna göre bir oyuncu gitti diye düşünüyorum. Aynen bir oyuncu gitmiş değil mi? Çünkü Messi yukarıya çıkmış. Bir oyuncu terk etmiş hocam. Gitmiş, ayrılmış takımdan. Kalan sahalar bizimdir diyoruz. Şöyle merkez defans orta saha atıyoruz ve artık burada sonlandırıyoruz bölümümüzü hocam. Süper Lig'e yükseldik. Uzun bir uğraştan sonra Süper Lig'e yükseldik ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın.
Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve gerçekten çok uğraştığım için söylüyorum. Videoyu like atarsanız çok mutlu olurum. Onun dışında kanala abone değilseniz de abone olarak destek olursanız gerçekten de mutlu etmiş olursunuz. Bunları çok sık söylemeyi sevmiyorum aslında ama bazen söylemem gerektiği için söylüyorum. Ve bu videoda gerçekten de çok emek verdim. 2 saattir bu Rebel çekiyorum. 2 saatin sonunda da başardık. En azından başardığım için mutluyum. Yoruldum. Zevkliydi ama yoruldum. Biraz da sıkıldım açık konuşmak gerekirse. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, bonus içerikle karşınızdayım. Bonus içerikte de ne yapıyoruz? Bu sefer Eskişehirspor Süper Lig'de şampiyon olacak mı? Bunu görüyoruz. Transfer yapmayacağım ve bonus içerikte de bu kurduğumuz kadro bakalım Süper Lig'de başarılı olacak mı? Bunu öğreneceğiz. İlk önce Ocak 1'e geleceğiz. Ara transfer dönemine bakacağız. Ne yapmış ne etmiş. Sonrasında sezon sonuna gideceğiz efendim. Kadroda çok böyle dağılacağını düşünmüyorum. Dağılırsa şayet bir el atmaya çalışırım. Bonus içerikte böyle olacak. Biliyorsunuz bu bölümde Rebuild'ı gerçekleştirdik ve yaptık. Ekstra olarak bonus içerikte böyle düşündüm. Ekstra olarak hem video uzamış olacak hem de Süper Lig'e geldiğimizde belki bazı kişiler Süper Lig'de şampiyon olur muydu diye merak ediyorsa bu şekilde bonus içerikte görmüş oluyoruz efendim. Ne yapıyoruz? Ocak 1'e geliyoruz ve ara transfer dönemine bakıyoruz. Sonrasında Eskişehirspor ne yapmış ne etmiş inceliyoruz ve sonrasında sezon sonuna doğru geçiyoruz hocam. Evet, geldik ara transfer dönemine ve bakalım ne olmuş ne bitmiş görelim. Ligde ne yapmışız görelim efendim. Ligde 3. sırada görüyoruz kendimizi. Galatasaray 49 puanla lider durumunda. Beşiktaş ikinci, biz 3. sıradayız. 40 puanla 19 haftada 12 gol. Aman 12 gol diyorum. 12 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. 44 attığımız golde kalemize 26 gol görmüştü. 18'e başta 40 puanla efendim 3. sıradayız. Ligin ilk yarısına Ziraat Türkiye Kupası'na geliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup etmiş 5. turda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolculuğumuz devam ediyor. Oradan eğlenmemişiz. Hemen şöyle baktığımızda kadroya geldiğimizde kadromuz bu şekilde gördüğünüz üzere. Gayet iyi bir kadro kurmuşuz demek ki Süper Lig'de de bayağı bir iyi ilerliyor efendim. Transfer yapmaya gerek duymuyorum ama yapsaydım bir santrafor alırdım. Süper Lig'de olduğumuz için de iyi bir santrafor alırdım açık konuşmak gerekirse. Barco 85 olmuş. Almada'yla değiştirelim Barco'yu madem. Barco bayağı bir gelişti ya. Harbiden. Kaan Ayhan 68'e düştü. Biraz Kaan Ayhan'da yanlışlık yaptım. Duarte ile birlikte. Duarte'yi aslında hedef olarak hani overall'u yüksek ayrılacak Ciku ve bir sene en azından bizi üst lige çıkarsın diye düşünmüştüm. O da beni yanılttı. Duarte'de beklediğim performansı yapamadım. Mutsuz takılıyor şu an, biraz ortalara takılıyor ama Kaan Ayhan'da hata yaptım. Kaan Ayhan'la keşke almasaydım. Boşa para verdik birazcık. Onda hata yaptığımı dile getirmek istiyorum. Bunun dışında diğer transferlerimizde belki yapmaya da bilirdik ama yine de olduğu kadar diyoruz. Bu arada benim getirdiğim transferleri, teklifleri engellediğim insanlar kalmış. Gördüğünüz üzere diğer herkes takımdan ayrılmış. Kendi şeyinde takımdan ayrılmış. Bu arada niye böyle 2'de 1 oluyor diyorsanız, aha bunun suçu bu. 2'de 1 bu. Anormallik yapıp duruyor, sıkıntı çıkarıp duruyor. Bıktım bu koldan da. Şimdi sezon sonuna geçelim ve ne olmuş ne bitmiş görelim efendim. Kadro gayet iyi duruyor bence. Evet, geldik sezon sonuna hocam. Bakalım ne olmuş. Kıpkırmızı olmuş bu arada. Eskişehirspor yarı final görmüş. Final kupa maçı. Kupa maçını oynadık. Yarı finallerde Fenerbahçe'yi etmiş. 5. turdaydık en son. 5. turda 1461'e 3-0 geçmişiz. Son 16'da şöyle bakalım. Çaykur Rizespor'u geçmiş. Çeyrek finalde Gaziantep Futbol Kulübü, yarı finalde toplam skoru 4-3 şeklinde Eskişehirspor Fenerbahçe'yi elemiş ve finalde de Samsunspor'la eşleşmiş hocam. Süper Lig'e geldiğimizde Süper Lig'i 2. sırada tamamlamışız. Vay be. Biraz bak,
Birkaç tane transfer yapsaydık bence ligi de kazanırdık ama çok iyiyiz. Harikayız hocam. 34 haftanın sonunda 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 78 haftanın golde kaleci 39 gol görüp 39 avarajla 78 puanla Galatasaray arkasında bitirmişiz. İkinci sırada bitirmişiz. Harikayız gerçekten de. Transfer yapsaydım, şayet yapsaydık mükemmel olabilirdi. Ama sağlık olsun diyorum. Diğer takımları da sizlere göstermiş olayım merak edenler için efendim. Güzel. Bence güzel. Harika. En azından Ziraat Türkiye Kupası'nı almamız dileğiyle diyorum. Ve bakalım. Barco bayağı bir gelişti ya. 86 oldu o kendisi. Almada 84 artı vermeyi bırakmış. Arroyo 81. Adingra 82. Bunlar pek almadılar herhalde. Bu şekilde tablo oluşmuş durumda efendim. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen geliyoruz takvime hocam. Takvime geliyoruz ve tabii ki de kupa maçını sizlerle beraber oynuyoruz artık. Kupa maçını da beraber görelim sizlerle beraber. Evet, Türkiye Kupası finalindeyiz. Samsunspor, Eskişehirspor mücadelesindeyiz. Eskişehirspor az farkla kaçırmış. Biraz daha birkaç galibiyet alsaydık Galatasaray'ı ikinci sıraya çekebilirmişiz aslında. Keşke transfer etse miydik diye düşünmedim. Değil ama yapacak bir şey yok efendim. Şimdi biz tabii onlar ilk formalarını giyiyorlarsa biz de ilk formamızı giyeceğiz. İlk formamız da bu. İç saha formamız. Sonrasında bu. Efendim görmüş olduğunuz üzere iç saha forması giyilir artık. Kupa finaline. Herkes güzel duruyor. Bizim takımda birçok artı veren var. Sadece iki stoper ve sağ orta sahamız dışında diğerlere Kamara da vermemiş. Kamara merkez defansif orta saha. 4 oyuncu artı vermiyor ama diğer 7 kalan oyuncu artı veriyor. İnşallah kazanırız diyoruz ve hızlı sümle etleyerek hocam 2-0 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz. Ligi de kazanabilirdik. Şu an pişman oldum. Keşke transfer yapsaydım. Barco 10. dakikada gol atıyor efendim. Parlayan yıldızımız. Sonrasında 81'de de Adingara atıyor ve hocam Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyoruz. En azından sezonu kupayla üst ligde kupayla kapatıyoruz ve ikinci sırada ligi bitiriyoruz. Helal olsun size diyorum. Şurada bir şey var mı? Görüntü. Hani kupayı kazandık diye. Bu arada Kamara bizi terk etmiş artık. Galatasaray'a doğru yol almış. Tabi ilgilenmediğimiz için. İlgilenseydik şu an Süper Lig şampiyonu bile olurduk hocam. Şey göstermedi ya, sezon bitecek diye. Sezon sonunda mı gösterecek acaba? Hani Ziraat Türkiye Kupası'nı alıp böyle turluyoruz falan, animasyon bekledim ama yok sanırım. Bayağı da bir gittik ama hala bir durum yok gördüğüm kadarıyla. Bu arada bizim oyunculara tabii ki de teklifler yağıyor. Fenerbahçe'den geldi. Şu takımı göremedim. Sporting Lisbon herhalde. Bizim oyunculara talip oldular. Ama işte devam etmediğimiz için şu an takım dağılacak. Ama olsun. Sağlık olsun. Gelmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık ya. Böyle bir ara sahne geliyordu. Hani kupayla dolaştığımız Eskişehirspor'da gelmedi. Ben onun için bekledim aslında ama olmadı efendim. Bu arada Bayer Leverkusen de Arda Güler'i görüyorum. Arda Güler Bayer Leverkusen'e gitmiş. UEFA Şampiyonlar Ligi'sini kazanmışlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bu arada. Arda Güler de oraya gitmiş. Bu şekilde görmüş olduk efendim. Ve bonus içerikten de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.